Hepinize merhabalar. Tüy Diken Hikayelerinin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün de sizlere her hafta olduğu gibi korku dolu hikayeler anlatmaya çalışacağız. Bugün fark ettiyseniz bir konuğumuz var. Koray. Kendisi sağ olsun Ankara'ya bizi ziyarete geldi. Biz de çok iyi arkadaşlar olduğumuz için yaka paça çekip kameranın önüne koyduk hemen kendisini. Ben dedim hikaye anlatmam dedim. Ben yapmayayım etmeyeyim dedim. Para teklif ettiler ondan sonra zorla artık. Ne yapalım? Aynen kazanmadığımız parayı harcamaya başladık. Her şey yolunda. Adeta bir YouTuber. Aynen harikayız. Bugün o zaman hani yine her hafta olduğu gibi ilk hikayeyi ben anlatacağım. Son hikayeyi ben anlatacağım. Fakat sağdan soldan diye uğraşmadan konumuzdan başlayacağız. Oradan devam edeceğiz. Fazla uzatmadan lafı hikayemize geçebiliriz. Benim yaşadığım bir hikaye değil bu. Hani bir yerden duydum ve şahsen fotoğrafçılıkla da ilgilendiğim için çok korktuğum bir hikaye. Bir eleman var abi. Bir köye gidiyor fotoğraf çekmek için. Köy insanı böyle çok samimi, sıcakkanlı. Gidiyor böyle adam sağa solu gezerken bir tane yanına çocuk veriyorlar. Sen diyor bu abiyi al. Hani sağa solu gezdir. Nerede fotoğraf çekilir göster. Tamam diyor. Çocuk dediğinde böyle 15'li yaşlarda falan. Tamam diyor. İşte bak abi burası şu şelalesi, abi burası şu kayası, burası bilmem ne falan diye gezdirirken İşte çocuğa teşekkür edecek böyle bitirecek artık. Ya diyor bizim bir tane de diyor intihar uçurumu var ama diyor oraya götürmeyeyim ben seni diyor. Ya diyor hani nedir intihar uçurumu? Hani nerede adı niye intihar uçurumu? Ya diyor bizim köyden de çok fazla kişi attı oradan kendini aşağı. Başka yerden gelip diyor hani buraya gezerken kendini atanlar da oldu. O yüzden hani şey yapmıyoruz. İnsanları çok götürmüyoruz. Ama diyor bak buradan görünüyor. Şurada diyor gördüğün uçurum. Kafayı bir çeviriyor adam. Hakikaten böyle hani bir tane çok yüksek bir uçurum. Altı silme kayalık böyle. Hani düşsen imkanı yok kurtulmanın. Ulan diyor hani ilginçmiş. Fotoğrafını çekeyim anısı olsun. Hani yazarım intihar uçurumu diye. Tam böyle kamerayı çıkarıyor. O sırada abi böyle beyaz kıyafetli birisi yürümeye başlıyor üstünden. Aha diyor insan. Ne olabilir başka? Abi neyse o içindeki hani o profesyonellikten midir nedir böyle bir an hiç tepki bile var. Şey bile yapmıyor yani böyle abi bir canını kaybedecek diye umursamaksın takıyor zoom lensini. Yapıyor zoom'u bakıyor bir tane kadın yürümeye başlıyor ama daha kendini atacak mesafede değil. Abi neyse kadın yürüyor bu kamerayı hazırlıyor bekliyor. En sonunda atlıyor kadın aşağı. Ve adam bütün soğukkanlılığıyla böyle çıt 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 diye bir seri çekimde 20 tane falan fotoğrafını çekiyor kadın. Ta aşağı düşene kadar. Ya düştü hani çok fena bir şey yakaladım ben falan filan diye. Yani bir yandan yani kendi kötü hissediyor ama bir yandan da ya aşırı işte kafasında bütün ödüller bilmem neler ne dönüyorsa artık. Neyse diyor işte akşam buna bir yer veriyorlar. Oraya yatmaya gidiyor. Diyor fotoğraflara bir bakayım çektiği fotoğraflara. Açıyor abi kamerayı. Bütün fotoğraflarda kadın aşağı doğru hani gelmiş böyle ucuna doğru uçurumun aşağı doğru düşüyor. Sadece bir kare çat diye kameraya bakıyor. Sadece bir kare. Geri kalan hepsinde böyle aşağı doğru düşerken ve hani o mesafeden lense direkt bakabilmek mümkün değil yani. Çat diye bak. Zoom'unuz olsa da şöyle alsanız. Evet, şimdi olsa da alsak. Ben tabii artık bunu 20. kere anlattığım için olmuyor. Anladım. Hayırlı olsun, beğenmişsindir o hikayeyi. Abi böyle işte Böyle o yüzden... olunuyormuş. O yüzden efendim neymiş? Uçurumlardan atlamamak lazım. Atlayanların fotoğrafını çekmemeniz lazım bence. Aynen. Bağırın, Uçurumdan çağırın. atladıktan sonra fotoğrafı çekiliyorsa lense bakmak lazım ki hikayesi oluyor. Mantıklı. Abi ya çok fena ya. Çok sevdiğim bir hikaye. Uçurum demişken şey neydi? Direkt ayaklarımdan hissettim şeyi. Benim Boşluğu değil mi? Böyle rahatsız. Gerçekten biraz korktum da o yüzden. Abi ya. Neyse. O halde sıradaki hikayeyi konuğumuz Koray'dan alıyoruz. Evet. Şimdi normal şartlarda ben çok fazla korku hikayelerine vesaire çok inanan bir insan değilim. Çünkü hani belli bir şey oluşturamadığınız zaman, atmosferi oluşturamadığınız zaman hissiyatını veremiyorsunuz ama Evet. hani mümkün mertebe eğer anlatacağım şeyi hissederek benimle beraber hikayeleri giderseniz çok daha etkisi olacağını inanıyorum çünkü beni etkiledi. Beni etkilediyse büyük ihtimalle bir şeyler olacaktır diyeceğim. Şimdi izleyiciler de diyecek ki az önce sen goosebump yaşamıştın hani ne olduk diyecekler. Kendimi yalanlamıyorum, hayır. Benimle beraber kalın. Merak etme biz bunun için buradayız. Yani Bir önden adam- uyarıyla gelen hikayeler beni genelde korkutuyor. Korkma. Korkma. İhtiyacın olan her şey bu hikaye diye. Bir adam kız arkadaşından ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra işte yapacak bir şey bulamıyor. Boşluğa düşüyor. Ne yapayım ne edeyim. Kendini gezmeye veriyor işte. İnternetten bakıyor ediyor bilmem ne. Bir tane otel buluyor. Otel bayağı tarihi, geçmişi var falan işte. Her yer ahşap, çok güzel bir yapısı var falan. Hani
Diyor buradan başlayayım her şeye. Otele gidiyor bir gün. Yerleşiyor, gidiyor falan bilmem ne. Bütün odaların kapıları aynı, kahverengi. Bir tane oda sadece altın rengi bir kapı ve nedeni anlaşılmayan bir şekilde önünden kimse geçmiyor, kimse bir servis yapmıyor. Birkaç gün gittiği zaman kimsenin o kapıya uğramadığını, kapıdan kimsenin çıkmadığını etmediğini görüyor falan. Şimdi otel eski, kilitler de eski, o şeylerden. Maymuncukla açılabilen geniş şeylerden. Merak hani insanın şeyi. Gidiyor, anahtar deliğinden şöyle gözetliyor. Direkt delik bir tane yatağa bakıyor. Olduğu gibi bir tane perdeden, işte perde hafif süzülüyor rüzgarla beraber. Bir kadın var. Hafif transparan bir geceliğiyle beraber şeyde yatıyor. Kadının teni gecelik kadar beyaz. Adam hani görür görmez etkileniyor kadından. Çok da fazla durmak istemiyor. Şimdi kalkar, biri gelir falan. Neyse kaçıyor gidiyor. Kahvaltıdan sonra gidiyor resepsiyona. Diyor işte ya hanımefendi bilmem ne numaralı odada bir bayan kalıyor sanırım. Onun kim olduğunu öğrenebilir miyim diyor. Kadın duruyor böyle bakıyor adama. Bir garipsiyor falan. Beyefendi hanımefendiyle ilgili bilgimizi paylaşamıyoruz kusura bakmayın diyor. Neyse. Birinin varlığını kabul ediyorlar yani. Evet. Yani Genelde oraya gitmez çünkü böyle hikayeler. Yok öyle değil. Okay. O hanımefendiyle ilgili bilgi veremeyiz diyor. Yani, kusura bakmayın. Hani herhalde önemli biri ya ben tanımıyorum etmiyorum bir yıldız, aktör neyse ne ve yabancıdır belki diye. Birkaç gün bu şekilde devam ediyor. İşte 2. gün gidiyor. 3. gün gittiğinde kapı deliğinden bakıyor. Kadın kapıya bakıyor. Kadının suratını görmüyor. Yani kafa şeyin dışında kalıyor, hizasının dışında kalıyor. Fark edildin diyor ya hani tam zamanında geldin kadın ayakta. O gün de kaçıyor gidiyor ama adam da sürekli kadını görmek istiyor. Hani o kadar hoşuna gidiyor ki o kadın. 4. gün tekrar gittiğinde kapı şeyinden hani bakıyor sağ sola kimse yok edin. Eğilip bakıyor şeyden hiçbir şey görünmüyor. Sadece bir kırmızılık var. Kırmızılık hafif bir şekilde titriyor. Yani herhalde fark etti, bir bez attı falan bir şey geliyor falan bilmem ne. Yani yakalandık şimdi ayıp olacak ben bu kadından özür dilemeliyim. Gidiyor resepsiyona ya hanımefendi bakın böyle bir durum oldu. Ben bu kadına ya yanlış anlamayın lütfen ben anahtar deliğinden baktım ettim en sonunda böyle bir şey yaşadım ettim falan. Kadın yani adam anlattıkça gerilmeye başlıyor. Beyefendi diyor bahsettiğiniz kadınla ilgili bir şey söylemem lazım size diyor. Yani anlatmak istememiştim ilk başta ama bu kadın 30 sene önce orada bulunan ve intihar ederek ölen bir kadın. Kendisinin özelliği de şu, intihar etmesinin sebebi de şu, insanlar tarafından dışlandığı için, albino olduğu için ve kırmızı gözlere sahip olduğu için Abi asarak intihar ediyor. Evet. Nice one. güzelmiş. Doğru program tebrik ediyorum. Demek ki neymiş? Bakmıyorsunuz milletin anahtar deliğinden. Amerikan filmlerindeki gibi olmaz öyle. Evet, evet. Yine beklediğim yere gitti ama gitmesi çok farklı gitti böyle. Güzel gitti yani. Şeyde bitmesini beklemiştim ben. Kadını ilk resepsiyona sorduğunda oradaki Ha, öyle kadın biri direkt yok öldü ya. diye. Aynen. Öyle biri yok O diyecekler. da beklenti kırma. Ya, şey filan mı? Öyle bir oda yok falan tarzı hikayeler de var yani. O da 404'muş da. Beklenmeyen Aynen. hatta beklenmeyen şey. Abi korkunç. Bir noktada şeyi bekledim ben. Hani o kadının suratı böyle zank diye dönecek, anahtar deliğinden görecek Çok falan Amerikan diye. film onlar. Çok Amerikan film. Daha güzel bağlandı. Çok Ani çıkan beğendim. görüntüler de değil. Hayır. Bir tek sen mi beni gözetliyorsun? O halde bir sonraki hikayemizi Ekin anlatıyor. Evet. Anlat bakalım. Anlatayım bakalım. Şimdi korkunç bir hikaye değil. Çıkça. Birinin başına gelmedi. Aslında bu bir hikaye değil. Hayır, geçen gün ailemle alakalı korkunç bir gerçek öğrendim ben. Okey, hadi bakalım Evet. dinliyoruz. Büyük babam vefat ettiği zaman köyde kalıyordu. Köydeki evini boşaltıyoruz. Ondan sonracığıma hani eşyalarını kutuluyoruz vesaire. Kütüphaneyi boşaltıyoruz, dolapları boşaltıyoruz falan filan. İşte verilecekler ayrılıyor, saklanacaklar ayrılıyor falan filan. Neyse, kütüphaneyi boşaltırken kütüphanenin arkasında, hani normal bir kütüphane düşün, oyuk bir tane daha kitap rafı bulduk. James Bond stili bu. Aynen öyle. Ondan sonra ve sadece siyah kaplı defterler vardı, yani kitaplar vardı. Ondan sonra ben de aldım bunlardan bir tanesini, neymiş diye açtım. İçerisinde böyle kargacık burgacık, tahmin ettiğim kadarıyla Arapça olan
yazılar vardı. Kapattım ondan sonra. Annemlerin yanına gittim. Dedim böyle böyle ben bir kitap buldum. Annemin elime bir vuruşu var. Çat diye elime vurdu. Ve Allah dedim ne oluyoruz yani. Bıraktım kitabı. Ondan sonra galiba el yazmasıydı. Yani emin değilim. Hani mürekkeple yazılmıştı. Neyse. Ondan sonra ne oldu falan filan dedim. Yok dedi, önemli değil dedi. Tamam dedi, o rafı biz şey yaparız, toplarız dedi. Okey dedim ben de. Hani hiç sorgulamadım yani. Niye olduğunu da bilmiyorum. Hani o sırada belki o dedemi kaybetmiş olmanın verdiği duygu yoğunluğu Kitaplar çok vesaire değerli. diye. Şurada bulup dokunmamak. Yok, hayır. Ondan sonra neyse. Ya gelmedi, o mektup gelmedi. Niye bu kadar beklediğim belli oldu değil mi? Ondan sonra neyse geçenlerde annemle konuşuyoruz. Videolarımızı izlemişler. Dedi sana bir hikaye anlatacağım dedi, tamam mı? Zaten bir annelerimiz. Ondan sonra dedim anlat. Hatırlıyor musun? Böyle böyle bir şey olmuştu dedi. Evet dedim hatırlıyorum. Ondan sonra dedi senin dedi büyük babamın babası. Köyün şifacısıymış vakti zamanında. Şaman. Aynen öyle. Büyük dedem, büyük dedem galiba bu durumda. Evet. Şifacıymış. Dolayısıyla böyle hani köyde doktor yok. Daha da eski zaman. Ondan sonra işte ne bileyim hani bir şeyler olduğu zaman böyle dedem gidiyor okuyor, üflüyor falan fişman. Ondan sonracığıma o kitapların bazılarında da dedemin kullandığı işte dualar, büyüler artık neyse onlar yazıyormuş. Ve nedir onun adı? Bekar kadınların o kitaplara dokunması demek kendilerini lanetlemeleri demekmiş. Tarzında bir hikaye anlatıldı bana. Geçmiş olsun. Nasıl hissediyorsun? Ay iyi benim için bir sıkıntım olmadı yani. Lanetlenenler hiçbir zaman lanetlendiklerini anlamazlar. Yani En azından bilmiyorum. Japonlar öyle söylüyor. Sonra nedir onun adı? Sonra şu işin şu kısmını öğrendim bir de. Aynı zamanda dedem sadece hani şifacı da değilmiş. İşte ne bileyim basiret bağlama mı artık kaderini bağlama ritüelleri, ayinleri vesaire falan filan da yapıyormuş böyle gizli kapaklı olarak. O kitaplarda onunmuş. Büyük babam da onları saklıyormuş. Ondan sonra tabii haliyle onları alıp bir yere koyacak zamanı olmadığı için buldum. Kitapları bir yere getirebilir misin? Nerede İki olduklarını kişiyi bilmiyorum. için kullanırım. 2 kişi için kullanacağım. Götürüp tutturacağım diyor böyle. Nerede Yani olduklarını diyecek misin? bilmiyorum. Ha? Evlendirecek misin onları? Yok bu lanetleyecek abi. Ya, Bekar Onların bekar. hikayesini başka zaman anlatırım. Kameralar kapattıktan sonra. Şimdi yanlış program ama bunu önden uyardığın için sıkıntı yaratmıyoruz diye. Ya ben Ya benim şey, için yani. bu oldukça korkutucu bir gerçek oldu yani. Şaka bir yana çok şey açıklıyor. Bütün oyunlarda şifacı oynaman. Çocukluğundan beri böyle Hogwarts Harry Potter diye gezmen. Aile mesleği. Ha, insanları arada lanetlemen. Bütün izleyicilerimiz için söylüyoruz. Ekin Hanım'ın anlattığı hikaye üzerine kendisiyle ilgili şu anda bir büyücü arayışımız vardır. Her türlü büyü bozma, şifa, lanet kaldırma, lanet indirme şeklinde. Lütfen linkten bize ulaşın. Bütün malzemeleri biz sağlayacağız.